Minerva McGonagall'ın bilinmeyen tüm hayatı. Aslında asil ve sert bir duruşun ardına gizlenmiş, devasa bir kalp kırıklığından ibaretti. İskoçya'nın sisli tepelerinde ölümlü bir çiftçiye aşık olan bu genç cadının neden kendi isteğiyle trajik bir yalnızlığı seçtiğini hiç düşündünüz mü? Bakanlık koridorlarından Hogwarts Savaşı'na uzanan bu efsanevi liderin ölene kadar şato duvarları arasında sakladığı ve büyü dünyasının kaderini değiştiren o en büyük sırrı videonun sonunda birlikte keşfedeceğiz. Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. Asalarınız hazırsa Lumos. Her büyük hikaye gibi Minerva McGonagall'ınki de İskoçya'nın engebeli ve zümrüt yeşili manzaraları arasında iki farklı dünyanın cüretkar ve bir o kadar da tehlikeli bir kesişiminde başlar. Onun karakterini şekillendiren o derin adalet duygusunu, kurallara bağlılığını ve aynı zamanda sevdikleri için her şeyi göze alabilen isyankar ruhunu anlamak için önce anne ve babasının imkansız gibi görünen aşkına ve bu aşkın üzerine düşen sırların gölgesine tanıklık etmeliyiz. Babası Robert McGonagall, ilkelerine kaya gibi bağlı, dürüstlüğü bir yaşam biçimi olarak benimsemiş bir Presbiteryan papazıydı. Yani Protestanlığın Kalvinist geleneğine bağlı olan Presbiteryan kiliselerinde görev yapan bir din adamıydı. Hayatını mantık, inanç ve elle tutulur, gözle görülür somut gerçekler üzerine kurmuştu. Her pazar kürsüye çıkıp cemaatine öngörülebilir bir dünyanın, sağduyunun ve inancın erdemlerini anlatan bu adam için hayat, belirlenmiş kurallar ve net cevaplar bütünüydü. Büyünün varlığından tamamen bir haber, dünyayı kendi inançlarının ve rasyonel aklının penceresinden görüyordu. Aynı şirin İskoç köyünde yaşayan Isabel Rose ise Robert'ın dünyasının tam zıttıydı. Hayat dolu, enerjik, gözlerinin içi gülen ve içinde sırlarla dolu bir evren taşıyan genç bir kadın. Köydeki herkes, komşuları da dahil olmak üzere, Isabel'in İngiltere'deki son derece prestijli bir kız yatılı okuluna gittiğini sanıyordu. Oysa gerçek bambaşkaydı. Isabel her yıl belirli dönemlerde gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunda aslında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun yolunu tutuyordu. Yetenekli, safkan bir cadıydı ve bu sırrı Muggle dünyasında büyük bir dikkatle saklıyordu. Robert, Isabel'in bu neşeli, biraz da esrarengiz bulduğu doğasına ilk görüşte ve delicesine aşık oldu. Isabel de bu ciddi, dürüst ve nazik papazdan etkilenmişti. Aralarındaki çekim o kadar güçlüydü ki Isabel hayatının en büyük kumarını oynadı ve kalbinin sesini dinlemeye karar verdi. Ailesinin bu Muggle ile olan bağlantısını asla onaylamayacağını bile bile 18 yaşında Robert ile kaçarak evlendi. Ancak bu mutlulukla başlayan ama temeli devasa bir sır üzerine kurulu bir evlilikti. Isabel, büyücü kimliğini ve tüm sihirli geçmişini Robert'tan gizledi. Evlendikten sonra yaptığı ilk işlerden biri, asasını bir kutuya kilitleyip tavan arasına kaldırmak ve büyüden tamamen uzak bir yaşam sürmeye çalışmak oldu. Ama içindeki sihir ne kadar bastırırsa bastırsın asla sönmedi. Robert, karısındaki bazı tuhaflıkları, örneğin kaybolan bir anahtarın aniden cebinde belirmesini ya da kedinin garip davranışlarını onun zengin hayal gücüne ve dalgınlığına yoruyordu. Bu karmaşık ve gizemli birliğin ilk meyvesi 4 Ekim 1935'te Katniss'in eteklerindeki evlerinde dünyaya geldi. Minerva McGonagall. Adını bilgeliğin Roma tanrıçasından ve büyükannesi olan çok yetenekli bir cadıdan alıyordu. Bu isim bile köyde kaşların kalkmasına neden olmuştu. Robert için bu doğum bir lütuf, bir mucizeyken Isabel için hem tarifsiz bir sevinç hem de derin bir endişenin başlangıcıydı. Çünkü kızı daha doğduğu ilk anlardan itibaren bariz sihir belirtileri göstermeye başlamıştı. Beşiğindeki oyuncaklar o uzanmadan kendiliğinden ona doğru süzülüyor, babasının odanın köşesinde duran gaydası gecenin bir yarısı kendi kendine hüzünlü melodiler çalıyordu. Ailenin kedisi bile küçük Minerva ne isterse onu yapıyor, adeta onun emirlerini yerine getiriyordu. Bu durum Isabel'i kaçınılmaz sonla yüzleştirdi. Artık sırrını saklayamazdı. Bir gece Robert'ın şaşkın bakışları altında tüm cesaretini toplayarak ve gözyaşları içinde gerçeği itiraf etti. Kendisi bir cadıydı, kızları da sihirli güçlere sahipti ve uymak zorunda oldukları uluslararası büyücü gizliliği yasası adında bir kanun vardı. Dürüstlükten ve açıklıktan başka bir şey bilmeyen Robert için bu, hayatının en büyük şokuydu. Sadece karısının bir cadı olduğunu ve kızının da öyle olduğunu öğrenmekle kalmadı. Aynı zamanda evliliklerinin temel bir yalan üzerine kurulduğunu fark etti. Ailedeki güven temeli o gece derinden ve onarılamaz bir şekilde sarsılmıştı. Yine de Robert ve Isabel'in birbirlerine ve küçük kızlarına duydukları derin sevgi,
bu büyük krizi aşmalarını sağladı. Robert, karısını ve kızını olduğu gibi kabul etti. Ancak evleri artık sürekli bir gerilim, gizlilik ve saklanma atmosferiyle doluydu. Minerva, bu iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir çocukluk geçirdi. Bir yanda babasının mantıklı, kurallı ve somut Muggle dünyası, diğer yanda annesinin sihirli, gizemli ve sırlarla dolu büyücülük dünyası. Annesi ona gizlice basit büyüler öğretirken, babası ona güçlü bir adalet, ahlak ve dürüstlük duygusu aşılıyordu. Bu ikili yetiştirilme tarzı, onun gelecekteki karakterinin temel taşlarını döşeyecekti. Kurallara sıkı sıkıya bağlı ama gerektiğinde doğru olan için o kuralları esnetebilen, sert ama adil, zeki ama her şeyden önce cesur bir kadın. İki küçük erkek kardeşi, Malcolm ve Robert Jr.'ın da sihirli güçlere sahip olmasıyla Minerva evdeki sırları koruma görevinde annesinin en büyük yardımcısı oldu. Bu ağır sorumluluk onu yaşıtlarından çok daha erken olgunlaştırdı. Ve sonra 11. yaş gününde o beklenen, hayatını değiştirecek olan mektup geldi. Üzerinde zümrüt yeşili mürekkeple kendi adı yazılı olan Hogwarts kabul mektubu. Bu mektup, annesi Isobel için bir gurur ve rahatlama anı, yıllardır taşıdığı yükün hafiflediği bir nefes. Minerva içinse evdeki gerilimden bir kaçış, kendini tam anlamıyla keşfedebileceği ve ait olduğu yeri bulacağı bir yolculuğun somut başlangıcıydı. Annesi o gün hem gururdan hem de kıskançlıktan ağlamıştı. Hogwarts Ekspresi'nin King's Cross istasyonunun 9:03 çeyrekten alınan kalktığı o puslu sonbahar günü, Minerva için kendini bulma serüveninin gerçek başlangıcıydı. Evdeki iki arada kalmışlığın, sırların ve gerilimin ardından sonunda yeteneklerinin bir anormallik değil, bir gurur kaynağı olduğu bir yere gidiyordu. Trenin kompartıman penceresinden akıp giden manzarayı izlerken, içinde hem büyük bir heyecan hem de yeni bir dünyanın getireceği bilinmezliğe dair bir endişe vardı. Hogwarts'a vardığında, binlerce mumun havada süzüldüğü büyük salonun ihtişamı karşısında nefesi kesildi. Ve orada, tüm okulun önünde hayatının en belirleyici anlarından birini yaşadı. Yıpranmış seçmen şapka başına konduğunda, büyücülük tarihinde nadir görülen bir olay gerçekleşti. Şapka, Minerva'nın zihninde tam 5,5 dakika boyunca sessizce tereddüt etti. Bu, onu bir şapka tereddütü yaşayan ender öğrencilerden biri yapacaktı. Şapka, bir yanda onun keskin zekasını, öğrenme arzusunu ve bilgeliğe olan açlığını görerek onu Ravenclaw'a yerleştirmeyi ciddi olarak düşündü. Ama diğer yanda babasından miras aldığı sarsılmaz bir adalet tutkusu, doğuştan gelen bir cesaret ve sevdiklerinin ne pahasına olursa olsun koruma içgüdüsü vardı. Şapka, bu iki baskın ve neredeyse eşit derecede güçlü özellik arasında uzun süre bocaladıktan sonra nihai kararını tüm salona haykırdı. Gryffindor! Minerva, Hogwarts'taki ilk gününden itibaren adeta parladı. Kısa sürede döneminin en parlak ve en çalışkan öğrencisi olarak tanındı. Derslerdeki başarısı göz kamaştırıcıydı. Ama özellikle bir derste, başkalaşımda, doğuştan gelen olağanüstü bir yeteneği vardı. Onun bu yeteneğini ilk fark eden ve üzerine eğilen kişi, o zamanki başkalaşım profesörü, ileride akıl hocası ve en yakın dostu olacak olan Albus Dumbledore'dan başkası değildi. Dumbledore, genç Minerva'daki ham potansiyeli ve disiplinli zekayı hemen fark etti ve onu kanatları altına aldı. Onun rehberliğinde Minerva, büyücülük dünyasının en karmaşık ve tehlikeli sihirlerinden biri olan Animagus dönüşümünü öğrenmeye başladı. Henüz bir öğrenciyken aylarca süren bu zorlu süreci bir ay boyunca ağızda mancayık yaprağı tutmaktan fırtına beklemeye kadar uzanan o meşakkatli aşamaları Dumbledore'un gözetimi ve rehberliğinde inanılmaz bir disiplinle tamamladı. Süreç biter bitmez kuralları olan sarsılmaz bağlılığıyla kendini hemen Sihir Bakanlığı'na kaydettirerek resmi bir animagus oldu. Dönüştüğü hayvan kişiliğinin kusursuz bir yansıması gibiydi. Gözlerinin etrafında kendine özgü, gözlüklerini andıran kare halkalar bulunan zeki, gözlemci ve çevik bir tekir kedi. Akademik başarılarının yanı sıra sosyal hayatında da sağlam dostluklar kurdu. En yakın arkadaşı, ileride Hogwarts'ta meslektaşı olacak olan, toprağa ve bitkilere olan tutkusuyla tanınan Hufflepuff öğrencisi Pomona Sprout'tu. Liderlik vasıfları ve adaletli tutumu sayesinde önce sınıf başkanı, ardından da son yılında tüm okula örnek teşkil eden öğrenci başkanı seçildi. Ancak Minerva'nın hayatı sadece derslerden ve sorumluluklardan ibaret değildi. İçindeki rekabetçi ve ateşli ruhu en iyi Quidditch sahasında tatmin ediyordu. Gryffindor takımının yetenekli ve vazgeçilmez bir oyuncusuydu. Ne var ki son yılında kupa şampiyonunu belirleyecek olan her zamanki gibi gergin geçen Slytherin maçında
Bir Slytherin oyuncusunun yaptığı kasıtlı ve acımasız bir faar sonucu süpürgesinden feci şekilde düştü. Bu düşüş ona birkaç kırık kaburga ve ciddi bir beyin sarsıntısına mal olmakla kalmadı. Aynı zamanda Quidditch kariyerini de acı bir şekilde sonlandırdı. Ama bu olay, içinde Slytherin'e karşı ömür boyu sürecek sönmez bir rekabet ateşi ve Gryffindor'a sarsılmaz, tutkulu bir bağlılık bıraktı. Mezuniyet günü geldiğinde tüm sınıflandırmalı büyücülük sınavlarından ve feci yorucu büyücülük sınavlarından en yüksek notları almış, günümüz Başkalaşım dergisi tarafından en çok gelecek vaat eden yeni gelen ödülüne layık görülmüştü. Önünde, Sihir Bakanlığı'nın en prestijli departmanlarından birinde, Büyüsel Yasa Uygulama Dairesi'nde bir iş teklifiyle parlak bir gelecek uzanıyordu. Ancak hayatın sınavlardaki sorulardan çok daha karmaşık ve kalp kırıcı sorularla dolu olduğunu öğrenmek üzereydi. Hogwarts'tan büyük bir başarıyla mezun olan 18 yaşındaki Minerva, Londra'daki bakanlık görevine başlamadan önce son bir yazı ailesiyle birlikte İskoçya'daki ellerinde geçirmeye karar verdi. İşte o yaz, tarlaların altın sarısına döndüğü, havanın funda koktuğu o pastoral günlerde hayatının akışını sonsuza dek değiştirecek kişiyle tanıştı. Dougal McGregor. Dougal, yerel bir çiftçinin zeki, esprili ve etkileyici derecede yakışıklı Muggle oğluydu. İkisi arasındaki tanışma bir köy panayırında başladı ve kısa sürede karşı konulmaz bir aşka dönüştü. Bu, Minerva'nın hayatında aklını başından kaybettiği, mantığını bir kenara bıraktığı ilk ve tek andı. Birlikte tepelerde uzun yürüyüşler yaptılar, şakalarla dolu tartışmalara girdiler ve birbirlerinin zihinlerinin derinliklerini keşfettiler. O yaz, sürülmüş bir tarlanın ortasında, gün batımının kızıla boyadığı bir gökyüzünün altında, Dougal diz çöküp ona evlenme teklif ettiğinde, Minerva bir an bile tereddüt etmeden, mutluluk gözyaşları içinde evet dedi. Ancak evine bu müjdeli haberi vermek için koştuğunda, koridorda durup annesinin portresine baktığında acı gerçek bir tokat gibi yüzüne çarptı. Annesinin kilitli bir asa, bastırılmış hayaller ve bir sırrın ağırlığıyla geçen hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Dougal ile evlenmek, ya uluslararası gizlilik yasasını çiğneyerek sevdiği adamı ve tüm büyücülük dünyasını tehlikeye atmak ya da hayatının aşkına en büyük yalanı söyleyerek kendi benliğinin en önemli parçasını ondan saklamak demekti. Bu, annesinin yaptığı hatayı, o acı dolu fedakarlığı tekrarlamak olurdu ve Minerva bu mutsuzluğa mahkum bir hayat yaşayamayacağını biliyordu. Ertesi sabah, kalbi milyonlarca parçaya bölünmüş halde Dougal'ın çiftliğine gitti. Ona mantıklı hiçbir açıklama yapamadan, gözlerinin içine bakamadan, dün evlenme teklifini kabul ettiği adama bugün onunla evlenemeyeceğini söyledi ve arkasını dönüp gitti. Londra'ya, Sihir Bakanlığı'ndaki yeni işine doğru yola çıkarken, arkasında sadece kalbi kırık bir adam değil, kendi kalbinin en büyük ve en canlı parçasını da bırakıyordu. Bakanlıktaki hayat, umduğu gibi bir kaçış olmadı. Büyüsel Yasa Uygulama Dairesi'ndeki iş arkadaşlarının katı safkan yanlısı ve Muggle karşıtı önyargıları, Muggle bir babanın kızı olan ve bir Muggle'a aşık olan Minerva için dayanılmazdı. Bu zehirli atmosferde geçirdiği 2 yıl boyunca kendini sürekli bir yabancı gibi hissetti. Tek tesellisi, kendisinden yaşça büyük olan, nazik ve anlayışlı bölüm şefi Elphinstone Urquhart ile kurduğu dostluktu. Ancak Minerva, ruhunun Londra'nın gri binaları arasında solduğunu, ait olduğu yerin burası olmadığını biliyordu. Bir gün içinde bir umut ışığıyla Hogwarts'a, eski akıl hocası Albus Dumbledore'a bir baykuş göndererek öğretmenlik pozisyonu olup olmadığını sordu. Saatler içinde gelen cevapla dünyası yeniden aydınlandı. Başkalaşım bölümünde Dumbledore'un altında bir iş onu bekliyordu. Aralık 1956'da ait olduğu yere, Hogwarts'ın taş duvarları arasına geri döndü. Hogwarts'ta öğretmenlik yapmak, başkalaşımın sırlarını yeni nesillere aktarmak ruhundaki boşluğu bir nebze de olsa dolduruyordu. Fakat bir akşam annesinden gelen mektupta Dougal'ın başka bir yerel çiftçinin kızıyla evlendiği haberini okudu. Ofisinde parşömenlerin üzerinde sessizce gözyaşlarına boğulduğunda onu teselli eden kişi Albus Dumbledore oldu. O gece Minerva ilk kez birine kalbini tamamen açtı ve tüm hikayesini, yasak aşkını ve yaptığı acı dolu seçimi Dumbledore'a anlattı. Dumbledore da ona kendi ailesinin trajik sırlarını, kız kardeşi Ariana'nın acı dolu öyküsünü açtı. Bu an, iki mahremiyetine düşkün ve güçlü karakter arasında ömür boyu sürecek sarsılmaz bir dostluğun ve karşılıklı saygının temelini attı. Yıllar geçti. Bakanlıktaki eski patronu Elphinstone onu hiç unutmamış, sık sık İskoçya'ya tatile gelip onu ziyaret ediyor ve her seferinde Madame Puddifoot'un çay dükkanında ona evlenme teklif ediyordu. Minerva, kalbinde hala Dougal'ın anısını taşıdığı için her defasında onu nazikçe reddediyordu.
Ancak Voldemort'un ilk yükselişi sırasında büyücülük dünyası karanlığa gömülürken korkunç bir haber aldı. Dougal McGregor, karısı ve çocukları Muggle dünyasında yaşanan acımasız ve anlamsız bir zorbalık saldırısında hayatını kaybetmişti. İlk aşkı kaderin acı bir cilvesiyle büyü dünyasından uzakta vahşice can vermişti. Bu haber Minerva'nın dünyasını bir kez daha başına yıktı. İlk aşkı nefret ettiği ideolojinin kurbanı olmuştu. Dougal'ın trajik ölümüyle bir devir kapanınca Minerva bir sonraki yaz Elphinstone'un evlenme teklifini bu kez kabul etti. Voldemort'un düşüşünden sonra 1985 yazında Hogsmeade'de evlendiler. Hayatının belki de en huzurlu, en mutlu dönemini yaşamaya başlamıştı. Ancak bu mutluluk ona çok ama çok kısa bir süre, sadece birkaç ay layık görüldü. Aynı yılın sonlarında Elphinstone, zehirli bir tentakula sarmaşığının ısırığı sonucu kaza eseri hayatını kaybetti. İkinci kez sevdiği adamı toprağa veren ve kalbi bir kez daha onarılamaz şekilde parçalanan Minerva, o mutlu anılarla dolu kulübede daha fazla kalamadı. Eşyalarını toplayıp hayatının geri kalanını geçireceği, onu her zaman bekleyen tek sığınağına, Hogwarts şatosundaki odalarına kalıcı olarak taşındı. Yaşadığı tüm bu acılar onu daha sert, daha mesafeli, duygularını daha derine gömen bir kadın haline getirdi. Ama aynı zamanda onu daha bilge, daha şefkatli ve öğrencilerinin üzerine bir kalkan gibi titreyen o efsanevi öğretmene dönüştürdü. Minerva'nın kişisel trajedileri, büyücülük dünyasını bir veba gibi saran daha büyük bir karanlıkla aynı döneme denk geldi. İlk aşkını ve erkek kardeşlerinden birini ölüm yiyenlerin kör nefreti yüzünden kaybeden Minerva için bu savaşa kayıtsız kalmak imkansızdı. Onun için bu mücadele politik bir duruştan çok daha fazlası, kişisel bir kan davasıydı. İlk büyücülük savaşı sırasında resmi olarak Zümrüt Anka yoldaşlığının en sadık üyelerinden biri olarak aynı zamanda gölgelerde savaşan paha biçilmez bir ajandı. Geceleri o tanıdık tekir kedi formuna bürünerek bir animagus olmanın avantajını sonuna kadar kullandı. Ölüm yiyenlerin ve onların sempatizanlarının arasına sızıyor, en karanlık planlarını dinliyor ve topladığı paha biçilmez bilgileri doğrudan Sihir Bakanlığı seherbazlarına iletiyordu. O, kimsenin adını bilmediği, gölgelerde savaşan isimsiz bir kahramandı. Bu karanlık savaşta en sevdiği öğrencilerinden Lily ve James Potter dahil sayısız dostunu, öğrencisini ve yoldaşını kaybetti. 1981'de Voldemort'un düştüğü o tarihi gece, Privet Drive'da Dumbledore'u beklerken bütün gün kedi formunda bir duvarın üzerinde oturmuş, Dursley ailesini gözlemlemişti. Onların dar görüşlülüğünü, materyalizmini ve her türlü tuhaflığa olan nefretlerini gördükten sonra Dumbledore onların hayal edilebilecek en berbat muggle'lar olduğu sonucunu iletmiş ve bebek Harry'i onlara bırakma fikrine şiddetle karşı çıkmıştı. Bu an, onun Harry'e karşı anında gelişen derin, annelik içgüdüsüyle dolu koruyucu tavrının ilk ve en net göstergesiydi. Harry'nin Hogwarts'a geldiği yıllar, Minerva'nın liderliğinin, adalet duygusunun ve koruyuculuğunun en çok parladığı dönem oldu. Harry'nin süpürge üzerindeki doğuştan gelen yeteneğini ilk fark edip, yıllardır uymadığı bir kuralı onun için esneterek onu daha 1. sınıftayken Quidditch takımına alan oydu. Hermione, felsefe taşını korurken tehlikedeyken yaşadığı endişe ve acı, öğrencilerinin onun için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyordu. 3. yılında onun zekasına ve sorumluluk bilincine o kadar güvendi ki tüm derslere yetişebilmesi için Sihir Bakanlığı ile aylarca yazışarak Hermione adına çok özel bir zaman döndürücü izni almayı başardı. 5. yıl, Minerva'nın tavizsiz ve isyankar direnişçi ruhunun zirveye ulaştığı dönemdi. Sihir Bakanlığı'nın okula atadığı pembe canavar Dolores Umbridge'in zalim rejimi karşısında bir an bile eğilmedi, dimdik durdu. Umbridge'in Harry'e kanıyla yazı yazdırarak işkence ettiğini anladığında onu o meşhur, basit ama bir o kadar da anlamlı sözlerle destek oldu. Bir bisküvi al Potter. Bu basit teklif aslında senin yanındayım, sana inanıyorum ve bu zorbalığa karşı birlikte savaşacağız demenin en zarif, en McGonagall'a özgü yoluydu. Hagrid'i okuldan atmaya çalıştıklarında onu savunurken, Umbridge'in emrindeki seherbazların aynı anda yaptığı 4 sersemletme büyüsünün hedefi olduğunda ve St. Mungo Hastanesi'ne kaldırıldığında, dostlarının ve inandığı değerlerin yanında durmanın bedelini ödemekten asla korkmadığını tüm dünyaya kanıtladı. Dumbledore'un astronomi kulesinden düştüğü o kahredici gecenin ardından şok ve yıkıma rağmen bir an bile tereddüt etmeden liderliği devraldı. Ve 7. yılda Voldemort'un kontrolündeki karanlık ve umutsuz Hogwarts'ta direnişin sembolü olarak efsaneleşti. Harry okula geri döndüğünde içindeki Gryffindor aslanı tamamen kükredi. Müdür odasında Snape'in karşısına dikilip onunla amansız, nefes kesen bir düelloya girerek onu okuldan sürdü. O an
artık geri dönüşün olmadığının ilanıydı. Büyük salona inip o tarihi, tüyleri diken diken eden emri verdi. Hogwarts tehdit altında. Sınırları koruyun, bizi savunun, okulunuza karşı görevinizi yapın. Asasını sallayarak okuldaki tüm heykelleri ve zırhları canlandırdı ve onları okulun savunmasına yollarkenki kararlılığı, savaşın gidişatını belirleyen anlardan biriydi. Hogwarts Savaşı boyunca en ön saflarda, asası elinde bir komutan edasıyla savaştı. Sonunda Kingsley Shacklebolt ve Horace Slughorn ile Karanlık Lord'un bizzat kendisine karşı düello yapmaktan bir an bile çekinmedi. O gece Minerva McGonagall sadece bir öğretmen değil, Hogwarts'ın kalkanı, ruhu ve direnişin sarsılmaz kalbi olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Hogwarts Savaşı'nın külleri ve tozu dumanı soğuduğunda, enkazın ve kayıtların ortasında her zamanki gibi dimdik ayakta duran bir figür vardı. Minerva McGonagall. Savaşın hemen ardından yeni Sihir Bakanı Kingsley Shacklebolt tarafından resmen Hogwarts'ın müdiresi olarak atandı. Bu, Dumbledore'un ölümünden sonra geçici olarak üstlendiği görevin kalıcı hale gelmesiydi ve kimse bu rol için ondan daha uygun olamazdı. Bu, onun için kutsal bir görev, bir onurdan öte bir sorumluluktu. Yıkılan duvarları, parçalanan kuleleri yeniden inşa etmek ve daha da önemlisi, öğrencilerin ve tüm büyücülük dünyasının kalbindeki korkuyu ve yası umutla değiştirmek zorundaydı. Onun kararlı ve şefkatli liderliği altında Hogwarts, küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu gibi iyileşmenin ve yeniden doğuşun bir sembolü haline geldi. Savaş sırasındaki olağanüstü cesareti ve liderliği nedeniyle büyücülük dünyasının en büyük onurlarından biri olan 1. sınıf Merlin nişanıyla ödüllendirildi. Hatta kendisinin hayal bile edemeyeceği bir onur olarak gördüğü kendi çikolatalı kurbağa kartına sahip oldu. Müdiri olarak ilk ve en anlamlı icraatlarından biri, savaşın isimsiz kahramanlarından biri olan ve her zaman potansiyeline inandığı Neville Longbottom'ı bitki bilim profesörü ve Gryffindor bina başkanı olarak atamak oldu. En tartışmalı ama onun adalet anlayışını en iyi yansıtan kararlarından biri ise Severus Snape ile ilgiliydi. Snape'in aslında tüm bu zaman boyunca Harry'i koruduğunu ve Dumbledore'un planının bir parçası olduğunu öğrendiğinde, onun portresinin müdürün odasına, diğer büyük müdür ve müdirelerin yanına asılması için bizzat ve ısrarla mücadele etti. Bu, onun için adaletin, kişisel hislerden, geçmişteki anlaşmazlıklardan ve acılardan her zaman daha önemli olduğunun nihai ve en güçlü kanıtıydı. Minerva McGonagall, en azından 2020'lere kadar Hogwarts'ın sevilen ve saygı duyulan müdiresi olarak görevine devam etti. Onun yönetiminde Hogwarts, safkan, melez ya da muggle doğumlu ayrımı yapmadan her kökenden öğrenciye kapılarını açan, güvenli bir sığınak ve bilgi yuvası olmaya devam etti. Harry, Ron ve Hermione ile olan derin ve sevgi dolu ilişkisi, onlar yetişkin olup kendi çocuklarını Hogwarts'a gönderdiklerinde bile bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden çok daha fazlası olarak sürdü. Resmi kaynaklarda Minerva McGonagall'ın ölümüne dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. O, hala yaşayan bir efsane olarak kabul ediliyor. Ancak hayranların zihninde onun son anlarına dair romantik ve ona çok yakışan bir teori var. 100 yaşını aştıktan sonra resmi olarak emekli olduğunu ama evi olarak gördüğü Hogwarts'ı asla terk etmediğini hayal ediyorlar. Bunun yerine sık sık o tanıdık tekir kedi formuna bürünüp şatonun gizli koridorlarında, kütüphanenin tozlu rafları arasında sessizce dolaştığı ve yeni nesil öğrencileri o bilge, her şeyi gören gözleriyle izlemeye devam ettiği söylenir. Nihayetinde Minerva McGonagall'ın mirası, aldığı ünvanlardan, kazandığı savaşlardan ya da sahip olduğu ödüllerden çok daha büyüktür. İki dünya arasında kalmış, sırların yükünü taşıyan küçük bir kız olarak başladığı hayat yolculuğunu, büyücülük dünyasının en saygıdeğer, en sevilen ve en ahlaklı figürlerinden biri olarak tamamladı. O, Gryffindor'un cesaretini, Ravenclaw'un zekasını, Hufflepuff'un sadakatini ve hatta Slytherin'in hedefe odaklı kararlılığını tek bir bedende birleştiren eşsiz bir karakterdir. O, Hogwarts'ın sarsılmaz ahlaki pusulası, öğrencilerinin yılmaz koruyucusu ve en karanlık zamanlarda bile doğru olanı yapmanın ne demek olduğunun yaşayan, nefes alan anıtıdır. İskoçya'nın rüzgarlı yaylalarından Hogwarts'ın en yüksek kulesine uzanan bu inanılmaz, acı ve zafer dolu hayat hikayesi, Minerva McGonagall'ın neden sadece çok güçlü bir cadı değil, aynı zamanda Harry Potter evreninin kalbi, ruhu ve vicdanı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.
Yasak bir aşkın dinmeyen acısını, iki büyük savaşın onulmaz kayıplarını ve bir ömürlük adanmışlığı o dimdik duruşunun ardında taşıyan bu olağanüstü kadın, bize gerçek gücün sadece asadan çıkan büyülerde değil, sarsılmaz ilkelerde, fedakarlıkta ve sevginin en koruyucu, en tavizsiz şeklinde yattığını öğretti. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Sizin için en unutulmaz, en ikonik McGonagall anı hangisiydi? Umbridge'e "Bir bisküvi al Potter" diyerek meydan okuduğu o sessiz ama güçlü an mı? Yoksa Hogwarts heykellerini "Okulunuza karşı görevinizi yapın" diyerek canlandırdığı o epik sahne mi? En sevdiğiniz McGonagall anısını ve onun karakterinin size ne ifade ettiğini yorumlarda bizimle paylaşın. Ve bir sonraki videoda hangi karakterin bilinmeyenlerle dolu hayat hikayesini görmek istediğinizi de yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Nox.